Merhaba, ben Kutlay Ünlü. Tarihte bu ayın yeni bölümüne hoş geldiniz. ...2 Nisan 1748'de Pompei kentinin kalıntıları bulundu. Pompei, İtalya'da yer alan bir antik Roma kentidir. Bu kent 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki 2 günlük patlamalar sonucu yok olmuştur. Yanardağ'daki korkunç patlamalardan 1700 yıl sonra Pompei 2 Nisan 1748 yılında yeniden keşfedildi. Şimdi 3 Nisan tarihine geldik. 3 Nisan'da ne oldu neler oldu birlikte inceleyeceğiz. Şimdi 3 Nisan 1879'a geldik ancak bu olayı biraz daha öncesinden anlatmaya başlayacağız. 14. yüzyılda Bulgaristan Osmanlı hakimiyetine girmişti. Balkanlar Osmanlı Devleti için oldukça önemli bir bölgeydi. Bölgede gösterilen hoşgörü politikası sayesinde Fetret devrinde Anadolu'nun aksine Balkanlar Osmanlı'ya büyük ölçüde sadık kalmışlardı. Öyle ki Osmanlı Balkanları adeta bir ana yurt gibi görüyordu. Belki de Balkanların Osmanlı'dan çıkması Osmanlı lider ve bürokratlarını yıkan en önemli kayıp olmuştu. Burada Balkanlarda çok özel bir şehir daha vardı. Sofya. Rivayete göre Sofya o kadar güzeldi ki burası Osmanlı'nın hayranlığını ve sevgisini kazanmıştı. Ancak 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda 4 Ocak 1878'de Osmanlı egemenliği bu şehirde sona erdi. Savunma tesisatı güçlendirilmiş, mesleki ve ticari olarak iyi gelişmiş, zengin ve güzelliğiyle büyüleyen Sofya artık Osmanlı'ya ait değildi. Sonunda Sofya 3 Nisan 1879 tarihinde Bulgaristan'ın başkenti olarak ilan edildi. Bugün hepimizin elinde olan cep telefonlarında ilk görüşme ne zaman gerçekleştirildi biliyor musunuz? İlk telsiz telefon konuşması 1920'li yıllarda Almanya'da başladı. Teknolojideki bu ilerlemeyle birlikte özel bir şirkette çalışan mühendis Martin Cooper 3 Nisan 1973'te New York'ta ilk cep telefonu görüşmesini gerçekleştirdi. Şimdi 6 Nisan'a geldik. 6 Nisan Osmanlı'nın ve Türklerin bir dönüm noktası adeta. Bugün Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan Doğu Roma döneminde Prusa olarak adlandırılan Bursa Osmanlı egemenliğine girdi. 7 Nisan 1789'da 1. Abdülhamit vefat etti ve yerine 3. Selim tahta çıktı. 1. Abdülhamid'in vefatıyla Osmanlı Devleti'nin başına 3. Selim geçti. 3. Selim daha tahta çıkmadan önce Osmanlı'da köklü değişiklikler yapılması gerektiğinin farkındaydı. Bunda amcası Abdülhamid'in ona iyi bir eğitim aldırmasının da etkisi vardı. 3. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti zaten hali hazırda Avusturya ve Rusya ile bir savaş içindeydi. Osmanlı Devleti ne yazık ki bu savaşları kaybetti. Ancak 3. Selim bu kaybedilen savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti'nde istediği değişiklikleri yapma fırsatı buldu. Artık her şey Selim'in lehineydi. Kaybedilen savaşlar sonucunda padişah olmanın da etkisiyle istediği değişiklikleri yapabilecekti. En azından Selim böyle düşünüyordu. Bu kapsamda Selim Nizam-ı Cedid adıyla ilk batılı tarzdaki orduyu kurdu. Askeri okullarda Fransızca eğitimi başlattı. İlk resmi yabancı dil olarak da Fransızcayı belirledi. İlk resmi devlet matbaasını kurdu. Ancak Selim gerici bir ayaklanma sonucu tahtı kaybetti. Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen Yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında isyan etti. 3. Selim orduyu kaldırdı ve tahttan çekilmek zorunda kaldı. Yerine geçen 4. Mustafa 3. Selim'i yine kafese gönderdi. 10 Nisan 2019'da ilk kez bir kara deliğin fotoğrafı yayınlandı. Kara delikler hiçbir ışık yaymadıkları ve ışığı yansıtmadıkları için uzayda bulunmaları zordur. Gelişen teknolojiyle birlikte 10 Nisan 2019'da büyük gök adalardan M87'nin merkezinde bulunan dev kütleli kara deliğin fotoğrafı yayınlandı.
11 Nisan 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi kapatıldı. 12 Ocak 1920'de açılan ve dönemin padişahı Vahdettin'in hastalanmasını ileri sürerek açılışa gelmediği Meclis-i Mebusan'da müdafaa-i hukukçular ağırlıktaydı ve bu meclis yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temelleri olan Misak-ı Milli Beyannamesini ilan etmişti. İstanbul 16 Mart 1920'de itiraf devletlerince işgal edildi ve İngilizler Rauf Orbay başta olmak üzere müdafaa hukukçuları sürgüne gönderdi. Sonunda Meclis-i Mebusan 11 Nisan 1920'de padişah iradesiyle kapatıldı. Bu olay 23 Nisan'da Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına sebep olacaktı. 15 Nisan 1931'de Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Türk Tarih Kurumu kuruldu. Tarih araştırmacılar için oldukça önemli olan bu kurumun açılış yıl dönümü de kutlu olsun. 20 Nisan 1924'te 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasa olma özelliğine sahip ilk anayasası 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. O güne kadar kullanılan 1921 Anayasası Cumhuriyet ilan edilmeden önce olağanüstü koşullar altında çıkarılmış ve temel hak ve özgürlüklere yer verilmemişti. Ayrıca Osmanlı döneminde hazırlanan 1876 Kanuni Esası ile birlikte kullanılmıştır. 1924 Anayasası 1960 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Şimdi 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına geldik. 18 Mart 1920'de heyeti temsiliye milletvekilleri İngiliz işgal kuvvetlerince tutuklanıp sürgüne gönderildi. Tutuklamalardan sonra aynı gün Meclis-i Mebusan kapatıldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal meclisin Ankara'da toplanmasına yönelik bir çağrı yaptı. Meclis 23 Nisan'da Hacı Bayram Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası dualar eşliğinde açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan günümüzde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki bu ismin nereden geldiğini biliyor musunuz? Aslında bu bayramın kutlanmasında 3 ayrı bayramın etkisi vardır. 23 Nisan 1921'de çıkarılmış bir kanun ile 23 Nisan ilk ulusal bayramımız olmuştur. Ancak daha henüz ulusal egemenlikten bahsedilemezdi. 1921 yılında Türk Kurtuluş Mücadelesi hala devam ediyordu. Aslında hakimiyeti milliye ya da ulusal egemenlik saltanatın kaldırıldığı gün olan 1 Kasım'da kutlanırken daha sonraki yıllarda 23 Nisan ile birleştirilmiştir. Çocuk Bayramı ise aslında ayrı bir bayramdır. Himayeti Etfal ya da günümüzde bilinen adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu 1927'de bugünü milletin de iznini isteyerek Çocuk Bayramı olarak duyurmuştur. Çocuk Bayramı 1927 yılında ilk kez kutlanmıştır. Bayramın asıl amacı çocuklara eğlenceli bir gün geçirtmektir. Mustafa Kemal Paşa etkinlik için çocuklara bir araba tahsis etmiştir. Cumhurbaşkanlığı bandosu da bir konser vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmiyette 1981'e kadar aslında aynı gün kutlanan farklı bayramlardır. Bayramın tam olarak tek bir etkinlik halini alması 1981 yılındadır. 1979 yılında ise TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği uygulaması programa girmiş. Bu program ile 23 Nisan tüm dünya çocuklarının kutladığı bir bayram haline getirilmeye çalışılmıştır. Ve Nisan ayının son bölümüne geldik. 24 Nisan 1512. 1. Selim'in tahta çıkışı. 1. Selim Trabzon'dayken babası 2. Bayezid'in gücü giderek zayıflıyordu. Elbette ki böyle bir durumda mevcut padişahın yerine kimin geçeceği de tartışma konusuydu. Yeni padişah olarak en çok öne çıkan isim Selim'in abisi Ahmet'ti. Ancak Selim böyle bir oldu bittiği kabullenemezdi. Kendisi bu durum karşısında taht için kardeşleri ve babasına karşı zorlu bir mücadeleyi göze almaktan çekinmeyecek güçlü bir karaktere sahipti. 1. Selim taht mücadelesinin Trabzon'dan yürütülemeyeceğini biliyordu. Bunun için bazı girişimlerde bulunduysa bile merkezden gelen cevaplar karşısında başarısız oldu. Böylece taht için düşünülmediğini anladı. Bu yüzden gerekirse tahtı zorla almak için çalışmalara başladı. 2. Beyazıt'ın hastalığı ilerliyordu. Şehzade Ahmet babasını görmek bahanesiyle İstanbul'a gidecekti. Haberi Şehzade Selim'e de ulaştı ve Selim de babasını öne sürerek yola çıktı.
Ancak devlet adamları ve padişah Bayezid buna karşılardı. Selim izinsiz olarak ve kararlı bir şekilde ilerliyordu. Sonunda babasıyla Çukurçayır'da karşı karşıya geldiler. Babası ona Semendire sancağını verip kendisi tahttayken şehzadelerinden herhangi birine taht için hak vermeyeceğini söyleyerek durumu yatıştırdı. Selim Eskizara'ya ulaştığında abisinin İstanbul'a çağrıldığının haberini aldı. Bunun üzerine kendisi de geri dönüp önce Edirne'ye sonra babasına yetişip Çorlu'ya geldi. Uğraşdere civarında 2. Bayezid'in kuvvetleri Selim'e baskın düzenlediler. Güçlükle kurtulabilen Selim geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Selim için her şey bu kadar kötü değildi. Üsküdar'a gelmiş olan Şehzade Ahmet şehre giremedi. Yeniçeriler açıkça Selim'i destekliyorlardı. Ayrıca Hersekzade Ahmet Paşa, vezirlerden Mustafa Paşa ile Sinan Paşa da Selim'i destekliyorlardı. Haberler Selim'e de iletildi. Sonunda babası Bayezid Selim'i Asakiri Mansure serdarlığına getirip onu İstanbul'a çağırdı. Selim'e taht yolu açıldı. Taraftarları Selim İstanbul'a geldiğinde sevinçle karşıladılar. Sonunda baskılara dayanamayan Bayezid Selim için tahttan çekilmek zorunda kaldı. 1. Selim 9. Osmanlı padişahı olarak 24 Nisan 1512'de tahta geçti. Evet, tarihte bu ayın sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.